Laravel şu anda PHP geliştiricileri arasında en popülerlerinden biri olan açık kaynaklı bir web framework'tür. Laravel ile daha önce hiç olmadığı kadar hızlı, sağlam, ölçeklenebilir ve güvenli web uygulamaları geliştirebilirsiniz. PHP geliştiricisi olarak kariyerinizi bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız bu kurs tam size göre. Geliştirme ortamınızı kurarak başlayıp Laravel'in temel kavramlarını ele alacak ve ardından framework kullanarak basit ancak tamamen işlevsel bir web uygulaması oluşturarak daha fazla bilgi edineceğiz. Kursun sonunda Laravel konusunda sağlam bir temeliniz olacak. Ben Murat Dikici, uzun yıllar yazılım geliştirici olarak ve bir sürede İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştım. Bu kursu Laravel öğrenmek isteyen PHP geliştiricileri için hazırladım. Umarım faydasını görürsünüz. Kursa devam etmeden önce HTML hakkında iyi bir anlayışa sahip olmalı ve daha önce Core PHP ile çalışmış olmalısınız. Ayrıca nesne yönelimli kavramlara aşina olmalı ve veri tabanları hakkında temel bilgiye sahip olmalısınız. HTTP isteklerinin temel kavramlarına da aşina olmak faydalı olacaktır. Ancak kesin bir gereklilik değil. Eğer MVC mimarisi kavramına hakimseniz bu yan kavramları çok daha hızlı kavramanıza yardımcı olacaktır. Ancak bu da mutlak bir gereklilik değil bu kurs için. Bu bilgi gereksinimlerinin yanı sıra kursu takip ederken uygulama yapmak ve kendi projenizi oluşturmak için iyi bir internet bağlantısına sahip bir bilgisayar veya dizüstü bilgisayara sahip olmanızı öneririm. Hazırsanız Laravel'de kullanacağımız MVC mimarisine göz atarak başlayalım. Laravel Framework temel olarak MVC mimarisine dayanmaktadır. MVC bir uygulamayı model, view, controller yani model, görünüm ve denetleyici olmak üzere 3 kısma bölecek bir yöntemdir. Bu uygulamanın büyüdükçe kolay bakımını sağlar ve kod tekrarlanmasını önler. Ayrıca diğer bazı avantajları da içerir. Burada ekranda görüyorsunuz model uygulamanın şurada model uygulamanın verileriyle ilgili tüm mantığı içerir. Şemaları, veri tabanı ve tabloları içerir. Bu veri tabanıyla etkileşim için kod yazdığımız yerdir. View ya da görünüm kullanıcı arayüzünü içerir. Kullanıcının web sayfasında gördüğü ve etkileşimde bulunduğu tüm bileşimler görünümde bulunur. Kullanıcı web tarayıcısına girdiği zaman karşısına çıkan şey view'dır. Controller veya denetleyici modeli ve görünümü birbirine bağlayan, asıl kodların yazıldığı, programın yapıldığı kısım controller'dır. Bu iki bileşen arasındaki veriyi yönetir. Yani daha basit bir ifadeyle kullanıcı web sayfasına girer, etkileşimde bulunur. Bu görünümdür. Denetleyici yani controller görünümden gelen kullanıcı girişini alır, modele iletir. Modelde veri tabanına bağlantı yaparak veriyi alır, tekrar controller'a iletir. Controller'a tekrar veriyi view'a gönderip burada kullanıcının ekranda göreceği çıktıları elde ederiz. Bu temel kavramı anladığınızda kurs boyunca neden belirli bir kod bloğunun neden belirli bir dosya eklendiğini ve başka bir yere eklenmediğini daha iyi anlayacaksınız. Bir sonraki videoda geliştirme ortamımızın ve Laravel'in kurulumu ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere.